Hiroşima Barış Anıtı Müzesi'ne geldik. Burası bombanın atıldığı yere çok yakın. Müzenin bulunduğu bina. İçerisi çok duygusaldı. Ölen kişilerden bazılarının gerçek resimleri var. Bazılarının çocukları, aileleri vefat etmiş. Ölen yakınlarına mektuplar yazmışlar. Onlar da çok duygusaldı. Ölen kişilere ait kıyafetler var, parçalanmış. Çok kötüydü gerçekten ve yazılar var, açıklamaları var. Okuduğunuzda gerçekten çok duygusal ve savaşın ne kadar büyük bir yıkım olduğunu anlıyorsunuz. Müzenin çıkışında bu küpeyi aldım hatıra olarak. Ve şimdi Kurbanlar Anıtı'na gideceğiz. Buraya çok yakın, hemen yürüme mesafesinde. Buyurun size orayı göstereyim. Müzeye 1 dakika yürüme mesafesinde atom bombası kurbanları anıtı var. Bu şekil evlerin çatısından esinlenilmiştir. Kurbanların ruhlarını yağmurdan ve rüzgardan korumak için bir sığınak olarak tasarlanmıştır. Kemerin altındaki taş sandığın içinde atom bombası sonucu hayatını kaybeden tüm kurbanların isimlerinin yazılı olduğu defterler saklanır. Bu isim listesi her yıl 6 Ağustos törenlerinde güncellenerek yeni eklenen isimlerle birlikte tekrar yerine konur. Taşın ön yüzünde şu ifade yer alıyor: huzur içinde uyuyun çünkü hatayı tekrarlamayacağız. Bu cümle hem ölenlere bir dua hem de insanlığın nükleer savaşı bir daha asla yapmaması için verilmiş bir sözdür. Anıtın hemen arkasında gördüğünüz ateş Barış Ateşi. Şimdi oraya gidiyoruz. Bu ateşin en çarpıcı özelliği sonsuza kadar yanmayacak olmasıdır. Ateşin söndürülmesi için tek bir şart var. O da yeryüzündeki tüm nükleer silahların yok edilmesi. Ateşin altında 2 yana açılmış el sembolü var. Bu tasarım atom bombasının yarattığı korkunç ısıda yanarken susuzluktan kıvranan ve su diye yalvararak can veren kurbanları simgeliyor. Arkamda görmüş olduğunuz bina Barış Anıtı Kubbesi. Hiroşima bombasından önce çok daha büyüktü. Ancak bombadan sonra bu kadarı hayatta kalabildi. Hiroşima bombasından sonra hayatta kalmayı başarabilen çok nadir yapılardan birisi. İçerisinde Hiroşima'da üretilen yöresel ürünler sergileniyordu. Fuarlar ve sanat sergileri düzenlenirdi. Şehrin en önemli kültür ve ticaret merkezlerinden birisiydi. Nasıl tamamen yıkılmadı? Atom bombası bu binanın sadece 160 metre güneydoğusunda ve 600 metre yukarısında patladı. Patlama neredeyse tam tepesinde gerçekleştiği için şok dalgası binaya yatay değil, dikey yani yukarıdan aşağıya vurdu. Bu dikey baskı sayesinde binanın merkezindeki kalın duvarlar ve üzerindeki çelik kubbe iskeleti çökmeden ayakta kalabildi. Ancak binanın içerisindeki herkes anında öldü. Savaştan sonra bu harabenin yıkılması mı yoksa korunması mı gerektiği uzun süre tartışıldı ve en sonunda nükleer silahların dehşetini gelecek nesillere aktarmak için olduğu gibi korunmasına karar verildi. Japonya'nın en büyülü, en mistik duraklarından birine geldik. Miyajima Adası. Tanrıların adası olarak da biliniyor. Burası Hiroşima'ya çok yakın, sadece bir feribot uzaklığında. Feribotla en fazla 10 dakika sürüyor, değil mi? Hatta 10 dakikadan bile daha az olabilir. 6 dakika, 7 dakika. Bu adada da bir sürü geyikler var. Serbestçe, gönüllerince, rahatça dolaşıyorlar. Oo, çok güzel manzara. Bakın geyikleri gördük bile. Sahil yürüyüşüne gelmişler. Köpek kovalıyor. Ve işte o meşhur yüzen Tori Kapısı. Tori Kapısı'nın önündeki tapınaktayız. Burası denizin üstüne yapılmış. Şu anda sular çekildiği için bu durumda. Ama deniz seviyesi yükseldiği zaman burası denizin üstünde yüzüyormuş gibi görünüyor.
Burası tapınağın dua edilen kutsal bölümü. Bu İmparatorluk Elçi Köprüsü tapınaktaki. O kadar dik ki. Şurada iskele var. Orada da çok fotoğraf çekiliyorlar. Sıra var gördüğünüz gibi. Gelebildiğimiz nokta buraya kadar. Bir kişi yüzerek kapının altından geçiyor şu an. Sular çekiliyor. Çekildiğinde direklere kadar gidip oraya dokunabiliyor. Ama şu anda değil. Aslında çok katı kurallar ve inanışlar var. Shinto inancına göre sadece tapınaklar değil, bu adanın taşı, toprağı, ağacı yani tamamı kutsal bir beden olarak sayılıyor. Bu adada doğmak ve ölmek yasaktı. Şintoizmde saflık çok önemli. Kan ve ölüm, ruhani kirlilik olarak görülüyor. Yüzyıllar boyunca bu adanın kutsallığını bozmamak için hamile kadınlar doğum yaklaşınca adadan ana karaya gönderilirmiş. Çok yaşlılar veya hastalar son nefeslerini burada vermesin diye adadan çıkartılırmış. Mezarlık yok. Bugün bile adada gömülmek yasak. Burada bir mezarlık bulamazsınız. Ölenler karşı kıyıya götürülür. Geyikler bu adada el üstünde tutuluyorlar. El üstünde tutulmalarının tek sebebi geyiklerin sevimli olması değil, antik çağdan beri geyiklerin tanrıların habercileri olduğuna inanılır. O yüzden yüzyıllardır kimse onlara zarar veremez. Süslü dondurmalar aldık. Geyikli. Yılan balıklı lokal bir lezzet deniyor. Güzel. Çok güzel. Şimdi çarşıda geziyoruz. Çok kalabalık, aynı Büyükada gibi. Böyle bir makine var restoranların içinde. Yaprak şeklinde bir tatlı. Bu adada çok popüler. Herkes bunlardan yiyor. Taze taze hemen önünüzde yapılıyor. Yiyorsunuz. Ma questi sono dolci? Ma adesso dopo li compreremo. Hai visto che anche quelli di pennella, pennella allo stampo, che Io li sono una prendo catena di adesso montaggio. perché li ho visti adesso. Scusa, Aa, yemek istiyor. Kaç. Bakayım. Parçaladı. Hiroşima'da limonlu yiyecekler çok popüler. Biz de limonlu soda gördük adada gezerken. Şimdi alıyoruz. İçinde gerçek limon parçacıkları var. Çok beğendim. Zak Lawson'a girdi. Çok eski bir yer olduğunu söyledi. Gratis'in önünde bekleyen erkekler gibi ben de burada bekliyorum. Aa, kız. İlk defa kız görüyorum. Araba taşıyan. Şimdiye kadar gördüklerim hep erkekti. Ne aldın? Limon içecek. Sadece burada. Belki limited edition yazıyor. Daha önce görmedik. Evet, daha önce görmüyoruz. Evet. Kahverengi binada tribünler var. Ve tıklım tıklım tribünler. Adadan dönüşte feribottan indiğinizde hemen yan tarafında kalıyor.
6 kişiler, 6 yarışmacı var. Yarışmacılardan bir tanesi bayan.